Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlıkta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an değerli doktorumuz, diş hekimi Nurcan Sarı ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Hocam dijital gülüş tasarımında uygulanan işlemler nelerdir? Bize açıklayabilir misiniz? Dijital gülüş tasarım benim en sevdiğim konu. Çünkü çok rutin kullanıyoruz artık. Hemen hemen bütün işlemleri dijitale döktük biz. Çok da yaygınlaşıyor. Önce gelen hastanın önceki halinin bir ağız içi taramasını yapıyoruz. Bunu dijital olarak kaydediyoruz. Çünkü hastanın kapanışını, ağızdaki dişlerinin duruşunu ve bizden istediğini hastadan o an kaydediyoruz, alıyoruz. Bu veri elimizde bulunduktan sonra mevcut işte dişlerinde kaplama varsa bunları söktükten sonra o veri bizde saklı kalmış oluyor. Bunu biz yeni yapacağımız restorasyonda rehber olarak kullanabiliyoruz. Daha sonrasında aslında işte daha çok zaten kaplamalarda dijital veriler kullanılıyor, dijital diş hekimliği kullanılıyor. Estetik ön bölge, arka bölge, implant üstleri hepsinde kullanıyoruz. Kaplamaları yapacağımız zaman dişleri bu kaplama için hazırladığımızda dişler artık kesik hale gelmiş oluyor ve eski hali kaybolmuş oluyor. Bu şekliyle de bir tarama alıyoruz ve hastaya dijital ortamda yine bitmiş halinin mock-up diyoruz biz ona. Bitmiş halinin hem geçici diş olarak kullanıyor hasta bunu hem de ona fikir veriyor nasıl duracağını ağızda. Bir ön hazırlık gibi. Tabii ön hazırlık ve öngörebiliyor hasta. Biz bunu hem geçici olarak dişlerini takıyoruz ve bunun için de dediğim gibi ön dijital verileri kullanarak yapıyoruz bunu. Hasta bu dişlerden, eski dişlerinden daha uzun diş istiyorsa ona göre tasarım yapıyoruz. Daha kısa istiyorsa daha geride, daha önde en azından bir rehberimiz oluyor ve biz bunları dijital verileri, öncesinde aldığımız veri ve sonrasında aldığımız ağız içi taramayı bilgisayar ortamında birleştiriyoruz, üst üste koyuyoruz ve birebir kopyasını da yapabiliyoruz. Ve dediğim gibi hastanın değiştirmek istediği şeyleri de bu dijital veri üzerinde değiştirebiliyoruz. 1 milim, 2 milim, 3 milim artık hani hasta ne kadar daha uzun, daha önde diş istiyor, ağzı buna uygun mu değil mi ona göre bir mock-up hazırlıyoruz. Ve hasta hemen hemen bitmiş halini plastik dişlerle, yine 3D printerlardan çıkardığımız o plastik geçici dişlerle görebiliyor. Fotoğrafını çekiyor, bakıyor, aynada bakıyor nasıl Gülüşü de duruyor. kullanıyor. Tabii o eski artık gülüş tasarımında çekiyorduk, fotoğrafları koyuyorduk, bilgisayara üst üste resimler koyuyorduk, bitmiş halini monte ediyorduk. Hani aslında bir programlar kullanıyorduk bunun için. Diş boğazda nasıl durur onu yine bilgisayar ortamında oturtuyorduk ama burada öyle değil artık. Burada geçici dişlerle hastanın ağzında bir diş nasıl duracak, bitmiş hali nasıl olacak bunu görebiliyoruz. Dijital tasarım bu diyebiliriz. Yani. Evet. Peki bu dijital diş hekimliği teknolojileri ile gülüş tasarımı nasıl yapılır? Hani bu biraz daha estetik açıdan mı bakmak oluyor? Gülüş tasarımı, bu bahsettiğim şey aslında oydu. Gülüş tasarımı işte hastanın güldüğü zaman o işte Hollywood smile deniyor ya, alt üst dudak arasındaki ilişki, dişler orayı tam kapatacak veya karanlık alan gözükmeyecek. Bunu hasta güldüğü zaman yine o tarayıcılarla hastanın gülüş şeklini, fotoğraflarını alıp o şekilde de oturtabiliyoruz. Oradan modeller seçip hangi diş modelini hasta beğeniyorsa onları da ağza oturtabiliyoruz ama o çok hani yapay bir fikir veriyor. Ama dediğim gibi tasarım yapıp da hastaya birebir isteklerini dinleyip tasarımda bunu hastaya aktardığımız zaman 3D printerlardan çıkararak hasta zaten hemen hemen bitmiş halini görüyor ve onun üzerine yorum yapabiliyor. Benim işte atıyorum köpek dişime biraz yamuk yapın ya da işte ön dişlerim biraz tavşan gibi olsun, dar olsun, uzun olsun yorum yapabiliyor hasta. Biz bunu tasarımda hastanın isteği doğrultusunda hani önce stimülasyonunu yapıyoruz, hastaya gösteriyoruz. Sonra 3D printer'dan çıkarıp hasta ağzına yerleştirip direkt gösterebiliyoruz hastaya. Protez bitmeden önce aslında plastik bir bitmiş halini hasta görebiliyor. O yüzden dijital diş hekimliği hani bizim de işimizi kolaylaştıran, hastanın işini de kolaylaştıran sizi ve hızlandıran tabii garantiye alan. Çünkü hasta hissediyor her şeyi. Yani hani diş etine ne kadar basıyor. Zaten bir de şöyle bir şey var. Dijital tasarımlar ve dijital veriler sıfır hatayla hemen hemen işliyor. Çünkü biz önceden ne yapıyorduk? Macunlar hazırlıyorduk, ölçü alıyorduk. Burada ölçü düşebiliyor beklerken, veri kaybı oluyor. Sapma payı yok mu hocam? Yani yaptık, çok düşük. Yani uygulandı. hemen hemen yok, çok düşük. Ki eskiden şöyleydi aslında, dijital tarayıcılar da gelişti. İşte 4-5 üyelik kaplamalara kadar hani sapmasız bir veri veriyordu ama şu an full mouth implant üstlerinde vidalı sistemlerde kullanıyorum ben bunu. Yani hiçbir kasma yok, mükemmel oturuyor, hemen hemen kusursuz işliyor.
Peki hocam biz bu dediğiniz aşamalardan geçtik. Dijital olarak hepsini yaptık. Bir haftalık bir sürecimiz geçti. Biz Evet. orijinal dişlerimizi yaptırmak istiyoruz. Şimdi burada tedavi protokolleri ne? Aslında şöyle bir olay var. Artık bir hafta sürmüyor. Mesela ben bugün hastamın dişlerini işte kanal tedavilerini yaptım, kesimlerini yaptım, dolgularını yaptım ve geçisini taktım. Hastayla eğer onaylarsak ertesi gün dişi bitebiliyor. Yani Çünkü böyle bir hafta beklememize gerek yok. Çünkü her şey dijital olduğu için veri belli, tasarım belli. Bunu kazıyıcılarda kazıyıp bir gecelik bir sinter, yani o zirkonun pişme aşaması var. Ertesi gün hastanın ağzına takabiliyoruz. Peki şimdi hasta size geldiğinde gülüş tasarımı, yani kaç günde bu tasarımı hazırlıyorsunuz ve sürecin aşamaları nelerdir? Nasıl bir yol izleniyor hasta açısından? Hasta bize geldi, sabah geldi diyelim, karar verdi yaptırmaya. Dişlerin aşağı yukarı hazırlanması 1 saat, 1,5 saati alıyor. Tabi burada diş etlerinde bir işlem yapılmayacaksa, eğer diş eti kesilecekse, pembe estetik dediğimiz ya da gingivektomi, hepsi aynı şey. O zaman tabii geçişlerle hastayı bir hafta bekletiyoruz. Ama diş etine müdahale etmeyeceksek, o zaman dediğim gibi 1-2 saat içerisinde her şey hazırlanıp hastayı klinikte de bekletebiliyoruz. Veya işte işi varsa gidip gelebiliyor. Aynı günün akşamına geçici dişler hazırlanıyor. Bu aynı zamanda mock-up olmuş oluyor hastanın. Belki 1-2 değişiklik isteyebiliyor hasta bunda. Yine en fazla 1 saat daha bekler, bir geçişi daha yapılır. Ertesi gün yapılabilir bu geçişi. Tamamen hastaya bağlı aslında, vaktine bağlı. Ama çok kısaltalım biz bu süreyi dersek, cam seramikler de kullanırsak ertesi gün biter. En uzun olarak da 3-4 günü bulabiliyor. Hastanın beğenmemesi ve provaların tekrarlanmasına bağlı olarak. İşte onu soracaktım. Yani böyle dijital ortamda bir hazırlık olduğu zaman beklenilen sonuca ulaşılmadığı oluyor mu? Hastanın mutsuz olmama gibi bir riski olabiliyor mu? Çok nadir. Yani hani şöyledir, o da genelde hasta, hani nasıl desem, şu beni baştan yarat olayı var ya. Çünkü o azalsa maksimum o yapılabilecektir. Dijital olarak oynayamayacağımız bir şey yok, yani hani daha üzerine bir şey yok, öyle söyleyeyim. O ağza maksimum yapılabilecek şey dijital ortamda yapılabiliyor zaten. Onun üstü artık hani hasta beklentisinin uçmasıyla ilgilidir. Ki dönüp dolaşıp yine aynı şeyi yaptıracaktır Tamamen hasta. beklentinin yüksek tutulmasıyla alakalı. ilgili, evet. Onun haricinde %100 sonucu veriyor dijital. Peki hocam biz sonuç olarak bu işlemi tamamladık, bitirdik. Bu süreçten sonra dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Nelere dikkat etmeliyiz? Çok dikkat edecek bir şey yok aslında. Normal, eskiden protezler nasıl yapılıyordu, nasıl yapıştırılıyordu, ardından nasıl devam ediyorsak hayatımıza, protezler de öyle. Sadece bir alışma süreci var tabii ki. Konuşma özellikle bozuluyor. Bir 10-15 gün alışma süreci, kişiden kişiye de değişiyor ama konuşmaya alışılıyor. Onun haricinde işte dil yanak ısırma olayı çok oluyor. O da yine protezin yabancı olmasıyla ilgili. Bir de özellikle implant üstüyse, boş kalan bir alansa, orası dolduğunda hastanın bana ilk söylediği şey, işte hocam dilime çok değiyor, dilime çok kaba geliyor. Aslında o tamamen alışmayla ilgili. Çünkü dediğim gibi yine veriler dijital olduğu için hastanın biz kapanışını da kaydediyoruz. Önceki halini de kaydediyoruz ve o dikey boyut dediğimiz kapanış boyutu değişmiyor dijitalde. Ve ısırım da değişmiyor. O dişin pozisyonunu direkt kopyalamış oluyoruz. Dijital verilerde de üst üste önceki ölçü ve sonraki ölçüyü kaynaştırdığımız için birbiriyle, hastanın ısırması ve kapanışı da değişmediği için çok çabuk alışıyor bu protezlere. Çiğnemesi çok daha kolay ve çok daha çabuk oluyor. Çünkü eskiden dijital hazırlanmayan bir protezde tamamen hayali bir şekilde işte hastanın bakıyoruz, buraları ne kadar kıvrıldı, ne kadar yaklaştı birbirine. Tamamen göz kararı hazırlıyorduk bu kapanışı. Ama dijital verilerde önceden bir dişi protezi varsa hastanın, aynı dikey boyutu, aynı kapanışı yakalayabiliyoruz. Bu hani bizim için çok büyük bir avantaj. Hasta için de öyle. Şöyle bir şeye denk geldim aslında. Şahsi olarak da denk geldim. Dişleri komple yapılacak. Diş hekimine gidiyor ama öncesi halini biliyorum. Diş, damak hafif dar olabiliyor ya da biraz dişler önde olabiliyor. Bu karakteristik de duruyor. Aslında çarpışık, üst üste binmiş bir diş değil. Yapısal o şekilde ama sağlıksız, belki çürüdü. Komple dişler sökülüyor, yerine dişler yapılacak. Ama yapıldıktan sonra aynı form verilmiyor ve şu dudağın çöktüğünü görüyorum. Burada evet, kırışıklıklar. Şimdi bu dijital ortamda hazırlanılmamış, planlanılmamış bir tedavi şekli midir? Ya da bu tedavi şeklinde de böyle sonuçla karşılaşılabiliyor mu? Ya da bu görüntünün olmaması için ne yapmak gerekir? Hastalarımın hepsinin çok önem verdiği konu bu.
Şöyle, eğer ki bu bölgede diş çekilmişse tabii ki kemik kaybı oluyor. Sadece diş değil, üst kısmında pembe damağın altında kemiğimiz var, bizim çene kemiğimiz ve dişler çekildiği zaman bu tabii ki küçülüyor, eriyor. Ve biz sadece o pembe kısmın altına yerleşen dişleri tasarlıyoruz. Şimdi çok ileride bir diş yaptığımız zaman burada gıda birikimi ve görüntü de kötü oluyor. Dolayısıyla o yeni oluşan damağa uyumlu bir diş yapmak zorundayız. Veyahut hastaya burayı da saran bir pembe dişi eti kısmını da yine pembe porselenden aslında taklit eden burayı bir pembelik uzataraktan bu dolgunluğu verebiliriz. Onun haricinde hani orayı çok da böyle greftleyip kemik tozu koyup hani işte diş eti ameliyatları falan o şekilde şişiremiyoruz maalesef. Anladım. Hani imkanlar doğrultusunda bir kısım kayıp sadece çekimlerde olabiliyor ama hastanın kendi dişlerinin üzerine bir kaplama yapılacaksa öyle bir hani çukurlaşma, burada çökme, çizgilerin artması gibi bir durum olursa o protez hatasıdır tabii ki. Evet. Peki hocam. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür değerli ederim. bilgileriniz için. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz diş hekimi Nurcan Sarı ile beraberdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.